Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu ateizm nedir? Ateist felsefe ve argümanları. Ateizm yani Tanrı tanımazcılık bazı nedenlerden hareketle Tanrı'nın ya da herhangi bir ruhsal ya da uhrevi varlığın olmadığını savunan bir düşünce biçimidir. Bu düşünce biçimini savunanlara ateist denir. Ateistlerin Tanrı'nın var olmadığı fikrine götüren nedenler çeşitlidir. Şimdi birlikte bu nedenleri kısaca inceleyelim. Tanrı'nın kanıtlanamaması. Ateizme göre varlığı kanıtlanamayan bir şeyin varlığına inanmak mantıklı bir tutum değildir. Mahkeme örneğinde de görüleceği üzere bir iddiayı ileri süren kişi bu iddiasını kanıtlamak zorundadır. İddiasını kanıtlayamayan bir davacının iddiası ile birlikte iddia ettiği konu da düşer. Bu nedenle Tanrı'nın var olduğunu iddia eden bir kişi bu iddiasını kanıtlamak zorundadır. Bir başka deyişle kanıtlanması gereken Tanrı'nın yokluğu değil, Tanrı'nın varlığıdır. Çünkü hiç kimse var olmayan bir şeyin neden ve nasıl var olmadığını kanıtlayamaz. Özetle yokluk kanıtlanamaz, varlık kanıtlanabilir. Dolayısıyla Tanrı'nın var olduğunu iddia edenler onun varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. Birçok ateistin Tanrı'nın var olmadığına ilişkin akıl yürütmelerinin temelinde yatan ilk genel gerekçe budur. Tanrı'nın varlığının kanıtlanamaması. Dinlerin yol açtığı olumsuzluklar. Ateizm için öne sürülen bir diğer önemli gerekçe, dinlerin insan yaşamında neden olduğu yıkıcı etkilerdir. De la Mettrie, de Holbach gibi bazı 17. yüzyıl ateist filozofları, özellikle kilisenin ve dinlerin insan hayatında oynadıkları olumsuz rollere, dinsel aşırılığa, din savaşlarına ve dinsel hoşgörüsüzlüğe işaret ederek bütün bunların nedeninin Tanrı kavramı olduğunu düşünmüşlerdir. Bizde Tevfik Fikret de ünlü şiiri Tarihi Kadim'de bu düşünceye uygun düşünceler ileri sürmüştür. Bu düşünceye göre insanlığa barış ve huzuru getirebilmek için insanlardan boş inançların kökünü kazımak gerekir. Dinsel katliamları ve felaketleri önleyecek olan tek şey ateizmdir. Bilimsel gelişmeler. Ateist düşünceyi güçlendiren bir diğer etken, özellikle 17. yüzyıldan itibaren yaşanan bilimsel gelişmelerdir. Ateizm bu bilimsel gelişmelerden hareketle evreni izah etmek için artık bir tanrı varsayımına gerek olmadığını iddia etmiştir. Örneğin meşhur matematikçi Pierre-Simon Laplace, Napolyon'a astronomik evrenin nasıl varlığa geldiğine ilişkin ortaya koyduğu bir kuram sunar. Sunum sırasında Napolyon ona bu sistemde Tanrı'nın nerede işe karıştığını sorar ve Laplace şu ünlü cevabı verir: "Tanrı mı majeste? Ben öyle bir varsayıma ihtiyaç duymadım." Sosyoloji ve felsefe alanında yapılan çalışmalar. Dinin kaynağı, toplumlarda din ve tanrı fikrinin nasıl ve neden ortaya çıktığı, hangi ihtiyaçlara cevap verdiği şeklindeki sorulara ilişkin olarak gelişen din sosyolojisi, din psikolojisi, din antropolojisi, dinler tarihi gibi modern bilimsel disiplinler de getirdikleri yaklaşımlarla ateizm fikrini beslemişlerdir. Dinlerin insan arzularını ve korkularını tatmin aracı olduğu şeklindeki psikanalist yaklaşım ve dinlerin ilkel insanın basit duyularına cevap veren yapılar olduğunu savunan pozitivist yaklaşım bu yaklaşımların en iyi örneklerindendir. Bu yaklaşıma göre insanlığın ilerlemesi sonucunda akıl çağına yani pozitif çağa erişilmiş olup insanların herhangi bir şeyi açıklamak için tanrı, din, büyü gibi metafizik korkulara başvurmaya ihtiyaçları kalmamıştır. Sosyolojide Durkheim'in, psikolojide Freud'un, tarihte Marx'ın ve Frodo'nun getirdiği açıklamalar veya ortaya attıkları kuramlar, insanı Tanrı fikrine götüren ihtiyaçları ve dinlerin toplumda gördükleri işlevleri açıklamak iddiasında oldukları için doğal olarak Tanrı'nın insanlar veya toplum tarafından yaratılmış, uydurulmuş olduğu görüşünü beslemişler ve böylece ateizme giden yolu genişletmişlerdir. Ayrıca Nietzsche, Sartre, Russell gibi çağdaş filozofların din felsefesi alanına giren Tanrı fikrine ve Hristiyanlığa karşı açmış oldukları savaş da ateist düşünceyi güçlendirmiştir. Örneğin Nietzsche'ye göre Hristiyanlık bir köleler dinidir. Hayatta yenilmiş olan köleler bu dünyadaki mutsuzluklarını telafi etmek için kendilerine bir öte dünya yaratmışlardır. Dünya zevklerinden pay alamadıklarından günah diye bir kavram icat etmişlerdir. Yine bir başka ünlü filozof Feuerbach da aynı perspektifte ama tamamen tersi bir görüşü savunur.
Feuerbach'a göre din, insanın bu dünyada gerçekleştiremediği adalet rüyasıdır. Adalet, sevgi, bilgelik gibi özellikler aslında insan bilincinin nitelikleridir. Ama onlar Tanrı'ya yansıtılarak idealize edilmişlerdir. Bu anlamda Tanrılar insanların gerçekleşmiş arzularıdır. Din hakkındaki görüşleriyle ünlü olan bir diğer önemli filozof Karl Marx'tır. Onun "Din, halkın afyonu, kalpsiz bir dünyanın kalbidir" sözü ünlüdür. Marx'a göre sömürenler, yeryüzünde sömürdükleri insanlara kendilerinden mahrum ettikleri nimetleri öte bir dünyada vaat ederler. Freud ise Tanrı inancını çocuğun babaya olan sevgisini büyüyünce Tanrı'ya transfer etmesi olarak görür. Bu bağlamda Tanrı inancı ile birlikte adil, iyi ve her şeye gücü yeten bir babanın koruması altındaki çocukluğa nostaljik bir dönüş söz konusudur. Ünlü sosyolog Durkheim ise Tanrı inancı altında insanların aslında kendilerini aşan ve kendileri üzerinde yükselen toplumun bilincine vardıklarını göstermeye çalışır. Evrende kötünün ve acının varlığı. Dinlerin veya Tanrı inancının bu türden felsefi, sosyolojik, psikolojik veya tarihsel açıklamalarının yanı sıra bazılarını Tanrı fikrini reddetmeye ve ateizm fikrini benimsemeye yönlendiren bir diğer önemli olgu, evrende ahlaki anlamda kötünün ve acının varlığı olmuştur. Bu düşünceye göre her şeye gücü yeten ve rahmet sahibi olan bir Tanrı'nın dünyada sonu gelmeyen kötülüklere izin vermesi bir çelişkidir. Romalı düşünür Lactantius bu problemi şöyle özetlemiştir: Tanrı ya kötülükleri def etmek istiyor da gücü yetmiyor, ya gücü yetiyor fakat o bunu istemiyor. Ya da o bunu ne istiyor ne de buna gücü yetiyor veya hem istiyor hem de gücü yetiyor. Eğer istiyor da gücü yetmiyorsa o güçsüzdür ki bu Tanrı karakterine uygun değil. Eğer gücü yetiyor da istemiyorsa o kötü niyetlidir ki bu da aynı derecede Tanrı ile uyuşmaz. Eğer ne istiyor ne de gücü yetiyorsa o hem kötü niyetli hem de güçsüzdür. Bu durumda zaten Tanrı değildir. Eğer hem istiyor hem de gücü yetiyorsa, ki Tanrı'ya yakışan da sadece budur, o zaman kötülük hangi kaynaktan geliyor ya da Tanrı neden onları savmıyor? Tanrı'nın tek özrü var olmayışıdır ya da Tanrı'yı ancak var olmaması affettirebilir diyerek bu düşünceyi en iyi özetleyen diğer bir düşünür ise Henry Böhle Stendhal'dır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın.